Herkese merhaba, üroloji uzmanı Ömür Erdem Akkaya. Bugün psikojenik yani psikolojik bir olaya bağlı, travmatik bir olaya bağlı gelişen sertleşme bozukluğundan bahsedeceğim. Çünkü bu gençlerde sık gördüğümüz bu durum geçici bir durum. Ama ne kadar sürüyor belli olmuyor. Bir haftada sürebilir, 5 yılda sürebilir. Psikolojik travmaya bağlı, travmanın devam edip etmemesine bağlı olarak değişebilir bir durum. WhatsApp yoluyla ulaşan bir arkadaşın WhatsApp mesajını okuyacağım şimdi. Aynen şöyle demiş. 27 yaşındayım. 2 ay önce cinsel bir ilişkiye girdim. Uzaktan bir ilişkim vardı. O günden sonra cinsel isteğim aniden yok oldu. Arkadaşlar bu olayın ani olması zaten bize psikojenik mi acaba soru işaretini veriyor hemen. Ondan sonra 2 aydır böyleyim. Uykuda sertleşmem oluyor ama gündüz hiçbir şekilde yok. Üroloji doktoruna gittim. Her şey normal dedi. Bana Tadon 5 mg verdi. Yani Lifta, Cialis muadili olduğunu söylemek lazım. Şimdi burada esas dananın kuyruğunun koptuğu yere geliyoruz. İlişkiden sonra HIV endişesi ile stres yaptım. İlk başlarda testlerim çok şükür temiz çıktı. Aradan 2 ay geçti. Hala aynıyım. Bu durum beni çok kötü etkiliyor. Uykularım bozuluyor. Acaba geçer mi, geçmez mi? Bu durumu yaşayanlar da geçmiş midir? Bu olay diye düşünüyorum. Hep ondan önce hiç böyle bir sorunum yoktu. Lütfen bana bilgi verin demiş. Daha sonra da kafayı yemek üzereyim. Antidepresan kullanmak istemiyorum. Tek istediğim bu durumu aşmak. Önümde evliliğim var demiş. Şimdi bu arkadaşımız bir kere hala HIV miyim değil miyim endişesini tabii için taşıyor. Yani çünkü 3 ay geçmemiş, o da araştırmıştır. 90 günden sonra HIV testlerinin doğruluk payı çok daha artıyor tabii doğal olarak. Endişesi taşıyor. Bir de o ilişkiye girdiğinin getirdiği bir pişmanlık duygusu var. Ciddi derecede bir pişmanlık. Neden yaptım bu hatayı, nasıl yaptım bu hatayı diye. İşte nişanlıma ileride geçirir miyim, eşime geçirir miyim, evliliğim olmaz mı acaba, suya düşer mi planlarım diye. Tabii ki uykularım bölünüyor diyor. Gecenin bir yarısı kalkıyor, aklına bu geliyor, uykusu kaçıyor, sabaha kadar uyuyamıyor. Şimdi bu kadar psikolojik baskının altında tabii ki cinsellik ikinci plana düşüyor. Ereksiyon kalitesi düşüyor. Niye? Çünkü ereksiyonunu suçluyor zaten. Vücudundan gelen ereksiyonunu suçluyor. Suçlunun ne olduğunu düşünüyor. Penisini suçluyor. Ereksiyon kalitesini suçluyor hastamız. Burada bu hasta zaten sizin de söylediğim gibi ilk ilişkiden sonra bir daha ilişkiye de girmemiş. Yani bu hastamızın düzelmesi için, psikolojik olarak düzelmesi için kendine bir ilişkide kendini kanıtlaması gerekiyor. Ama biz hastalara şunu da söylüyoruz. Şimdi bu hastalar bazen kendi kendine mastürbasyon yaparak erektisyonunu, penisini sınava sokuyor sürekli. İşte yumuşuyor, sert kalıyor, ince kalıyor, şöyle kalıyor diye. Mastürbasyonu yasaklıyoruz arkadaşlar belli bir süre ki. Çünkü kişi kendi kendine sürekli sınava, yani penisini sınava sokmasın. Strese sokmasın, anksiyeteye sokmasın diye bazı antidepresanlar var. Onları kullanabiliyoruz. Sertleşmeyi bozmayan, cinsel isteği arttıran. Ama bunlara da gerek yok. Ya da bazı bitkiseller var. Bunu videoların altına koyuyorum. Onlar da iyi gelebiliyor hastaya geçici bir süre. Bu kişinin yaşadığı psikolojik travmayı, yani işte HIV mi oldum acaba endişesinden kurtulması gerekiyor. O da birkaç ay sonra yaptıracağı testle zaten ortadan kalkacak. Şimdi panik yapmaması gerekiyor tabii bu konuda. Birkaç tane daha doktora gidip doktorların önerilerini dinlemesi ve sakinleşmesi gerekiyor. Sakinleşmek için meditasyon yapabilir, spor yapabilir. Kafasına ve odaklanmasını başka bir alana vermesi gerekiyor birkaç ay boyunca. Çünkü şu anda beyni bütün konsantrasyonu penisinde, ereksiyon kalitesinde aslında bir anlamda kapmış olabileceği HIV için endişe altında olduğunu söylemek lazım. Bu durumlar kesinlikle geçici. Tabii ki böyle gelen bir hastaya ürolog arkadaşın yaptığı gibi bütün testleri baştan bir yapmak gerekiyor. Yani testosteronuna, diğer biyokimyasal testlerini mutlaka yapmak gerekiyor. Hastaya ayrıntılı bir bilgi vermek gerekiyor ve sakinleşmesini sağlamak gerekiyor. Özellikle HIV endişesinin üstüne atmasını sağlamak gerekiyor. Bu arkadaşımızın HIV kapma ihtimali 10.000'de 8-5-10 arasında, yani 1000'de 1'in altında bile diyebiliriz. Oldukça düşük bir oran. Allah şifa versin arkadaşımıza. Kendisi bence belli bir süre sonra birkaç ay içerisinde iyileşecektir. Dinlediğiniz için teşekkürler. Saygılarımla.